Birazdan size anlatacaklarım tamamen resmi kayıtlara geçmiş gerçekler. Bu, Travis Walton vakası. Hazırsanız başlayalım. Kaçalım buradan. Biraz geçmişe gidelim. 1975 yılının 5 Kasım akşamı. Arizona'da ulusal ormanda 7 kişilik bir ağaç kesim ekibi uzun bir iş gününün ardından eve dönmek için yola çıktı. Ekipte 22 yaşındaki Travis Walton da vardı. Ormanın derinliklerindeki toprak yolda ilerlerken hava çoktan kararmış, etraf zifiri karanlığa bürünmüştü. Yorgun işçiler kasabaya varıp sıcak bir yemeğe kavuşmanın hayalini kuruyordu. Kamyonetin içinde şakalaşıp günün yorgunluğunu atmaya çalışsalar da içten içe herkes bir an önce evine dönmek istiyordu. Ancak o gece ormanda sıradan bir gece değildi. Saat akşam 6'yı biraz geçmişti. Kamyonetin farları çam ağaçlarının gövdelerini aydınlatırken içlerinden biri ağaçların arasında garip bir parıltı fark etti. İlk anda herkes bunun ufuktan batan güneşin son ışıkları olabileceğini sandı. Fakat güneş çoktan batmıştı. Şoför koltuğundaki ekip şefi Mike, ileride ağaçlık alanda sıra dışı bir şey olduğunu hissediyordu. Kamyonet sarsıla sarsıla orman yolunda ilerlerken sağ tarafta yaklaşık 100 metre ileride bir açıkta sarımsı bir ışık parıldaması gördüler. Bir an için bunun bir avcı kampının ateşi ya da başka bir aracın farı olabileceğini düşündüler. Fakat ışığın rengi ve yayılışı hiçbirine benzemiyordu. İçlerinden biri Sanki ağaçlara takılmış düşen bir uçak gibi duruyor. diye haykırdı. Görüntü o kadar tuhaftı ki herkesin tüyleri diken diken oldu. Mike hem merak hem de endişeyle kamyoneti ışığın olduğu yere doğru sürdü. Az sonra ağaçların seyrekleştiği bir açıklığa geldiklerinde gördükleri manzara karşısında küçük kamyonetin içinde dona kaldılar. Ağaçların hemen üzerinde yere 20 metre kadar mesafede dairesel altın renkli bir cisim havada duruyordu. Hiç ses yoktu. Ormanın iliklerini işleyen sessizlik içinde bu ışıldayan cisim sanki fizik kurallarını hiçe saymıştı. Yapraklar kımıldamadan havada asılı duruyordu. Gruptaki herkes büyülenmiş gibi baka kaldı. Parlak disk şeklindeki nesne etrafına yumuşak sarı ışıklar saçıyordu. Altındaki çam ağaçlarının tepelerine ve zemindeki kuru yaprakları tuhaf bir renge boyuyordu. Metali andıran pürüzsüz yüzeyi ışığı yansıtıyor, sanki eritilmiş altından bir makine ormana inmiş gibi görünüyordu. Klasik anlamda pencere, kapak ve anten benzeri detaylar seçilmiyordu. Sadece altın sarısı parıltıyla kaplı pürüzsüz bir disk gibiydi. İşçiler birkaç saniye boyunca nefes almayı bile unutarak bu uçan daireye baktılar. İçlerinden biri dehşetle Uçan daire bu. diye bağırdı. Herkesin kalbi müthiş bir heyecan ve korkuyla atmaya başladı. Bu, hiçbirinin hayatında görmediği türden bir manzaraydı. Saniyeler boyunca hiç kimse ne yapacağını bilemedi. Sanki zaman durmuş, o an sonsuzluğa uzamıştı. Kamyonette kalan arkadaşları camdan uzanmış gözlerini dikmiş bu inanılmaz cismi izlerken Travis Walton'un içinde tarif edilmez bir merak filizleniyordu. Korkuyla karışık bir büyülenme hali diyebiliriz. Gördüklerine inanmakta zorlanırken bir yandan da hayatında belki bir kez yakalayacağı bu fırsatı kaçırmak istememişti. Travis kamyonetin ön yolcu koltuğunda oturuyordu. Nefes nefese kalmış halde gözünü kırpmadan parlak cisme bakarken içinde güçlü bir dürtü belirdi. Daha yakından görmeliyim. İçindeki korkuya rağmen merakına yenik düşmüştü. Bir anda kapıyı açıp dışarı fırladı. Arkadaşları şaşkınlıkla Travis, ne yapıyorsun? Dur. Dur. diye bağırdılar. Mike endişeyle Geri gel. Ne yapıyorsun sen? Travis. Travis. fakat Travis çoktan kamyonetten inmiş, temkinli adımlarla cisime doğru yürümeye başlamıştı.
Soğuk gece havası yüzüne çarparken Travis ürkek ama kararlı adımlarla ilerledi. Kalbi deli gibi atıyor, her adımda beyninde ya içinde biri varsa ya bana bir şey yaparsa soruları çakıyordu. Ama merak duygusu daha ağır bastı. Yaklaştıkça üstüne vuran sarımsı ışığın aydınlandığı alana girdi. Başını kaldırıp diske baktı. Cisim yaklaşık 5-6 metre çapında, ortası kubbemsi, kabarık, iki tabak gibi üst üste konulmuş bir şekile benziyordu. Metalik yüzeyi o kadar pürüzsüzdü ki neredeyse bir ayna gibi etrafı yansıtıyordu. İçinden hafif bir mekanik vızıltı ya da uğultu duyuluyordu. Çok düşük bir sesle de olsa bir makine çalıştığı belliydi. Travis adeta büyülenmiş bir halde başını yukarıya uzatmış bu harika ve korkunç manzarayı seyrediyordu. Bir yandan da dizlerinin bağı çözülüyordu. Hem inanılmaz bir keşif arzusuyla dolu hem de hayatının tehlikede olabileceğini bilmenin paniğini yaşıyordu. Kamyonetten gelen boğuk sesleri duyabiliyordu. Travis! Arkadaşları ona geri dönmesi için Hemen bağırıyordu. buraya gel. Fakat Travis cismin altına o kadar sokulmuştu ki arada yalnızca birkaç adım vardı. Tam o anda beklenmedik bir şey oldu. Uçan daire aniden yüksek bir vınlama sesi çıkartarak şiddetle titreşmeye başladı. Cisim hafifçe sallanıyor, sabit duruşu bozulmuş gibi yalpalıyordu. Sanki dev bir elektrik jeneratörü çalışıyormuş gibiydi. Önce derinden gelen bir gümbürtü, ardından tiz bir uğultu havayı doldurdu. Travis korkuyla geri çekilmek üzereydi ki ansızın diskin altından parlak mavi, yeşil bir ışık humesi fırladı. Bu ışık bir şimşek çakmasını andırırcasına aniydi. Kocaman, yoğun bir enerji ışını. Travis o anda ne olduğunu anlayamadı bile. Göz kamaştırıcı ışık onu doğrudan vurduğunda şiddetli bir şok dalgası hissetti. Sanki tüm vücudunu elektrik çarpmış gibi kasları kilitlendi. Arkadaşlarının dehşet dolu bakışları altında Travis'in bedeni havaya doğru savruldu. Görenlerin anlatımına göre o ışın Travis'i birkaç adım geri fırlatıp sonra yere sertçe çarptı. Tıpkı görünmez bir dev tarafından itilmiş gibi oldu. Önce havaya kalkıp sonra toprağa savrulmuştu. Travis'in kolları ve bacakları kontrolsüzce açılmış, vücudu pat diye yere düştüğü anda hareketsiz kalmıştı. Bu manzarayı gören ekip arkadaşlarının içi korkuyla doldu. İçlerinden biri Travis öldü galiba. diye panikledi. Yaşananlar sadece birkaç saniye sürmüştü. Kulaklarında ışının yarattığı patlamanın yankısı varken 6 adam ne yapacağını bilemedi. Sonunda paniğe kapılan Dwayne Kaçalım buradan. diye çığlık attı. Bir diğeri dehşetle Gaza bas, hadi gidelim. diye bağırıyordu. Şoför Mike donmuş parmaklarıyla anahtarı çevirmeye çalıştı. Kamyonetin motoru biraz stop etti. Sonra büyük bir gürültüyle çalıştı. Mike gaza yüklenip direksiyonu çevirdi ve kamyonet hızla geri manevra yaparak oradan uzaklaşmaya başladı. O sırada kimsenin arkasına bakacak cesareti bile yoktu. İçlerinden biri Peşimize mi düşüyor? ama kimse cevap bile vermiyordu. Herkes şok içindeydi. Kalpleri duracak gibi atarken kamyonet taşlı orman yolunda zıplaya zıplaya karanlığa doğru hızlandı. Kimse ne gördüğüne tam inanmıyor, arabayı takip eden bir uçan daire olup olmadığını bile kontrol edemiyordu. Az önce yaşanan şey gerçek miydi? Yoksa toplu bir kabus mu görmüşlerdi? Bir süre deli gibi kaçtıktan sonra Mike, vicdanı ve korkusu arasında bocallayarak aracı durdurdu. Nefesler kesik kesikti. İçlerindeki herkesin yüzü bembeyazdı. Travis'i arkada öylece bırakıp kaçmak akıllarına üşüşen en kötü senaryoydu. Belki de Travis hala yaşıyordu ve onların yardımına muhtaçtı. Birkaç dakika önceki panik yerini şimdi suçluluk duygusuna bırakmıştı. Mike ve birkaçı her şeye rağmen geri dönüp Travis'i bulmaları gerektiğini savundu. Diğerleri ise korkudan titriyordu. O şey hala oradaysa, ya bize de aynı şeyi yaparsa. Bir anlık tereddütten sonra ekip cesaretini topladı ve kamyonetin yönünü tekrar o lanetli açığa çevirdiler. Korku içinde olay yerine döndüklerinde orman yine karanlık ve sakindi. Parlak uçan daire gitmişti. Farlarıyla çevreyi tarayarak Travis'i aramaya başladılar.
Biraz önce Travis'in vurulup yere düştüğü noktaya geldiklerinde kalpleri kırılmışçasına boş toprağı aydınlattılar. Travis ortada yoktu. Yerde ne Travis vardı ne de yaşanan olaya dair bariz bir iz. Sadece kuru yapraklar ve dallar. 6 adam çaresizce isimlerini haykırarak ormanda arkadaşlarını aramaya başladı. Travis! Seslerine cevap veren olmadı. Karanlık orman sanki yaşananları yutmuş ve sessizliğe gömülmüştü. İyice panikleyen ekip üyeleri sonunda en yakın kasabaya gidip yardım çağırmaya karar verdi. O gece Heber ve Snowflake civarındaki yetkililere ulaştılar. Başlarına gelenleri nasıl anlatacaklarını bilemiyorlardı. Navaja County şefi ve arama ekipleri hemen harekete geçti. İlk başta yetkililer olaya şüpheyle yaklaştı. Travis'in arkadaşları UFO'dan ve ışınlardan bahsedince kimileri bunun akıl almaz bir uydurma olabileceğini düşündü. Hatta ekip üyeleri Travis'e zarar vermiş olabileceği ve bu fantastik hikayeyi suçlarını örtbas etmek için uydurdukları ihtimali bile gündeme geldi. Sonuçta ortada Travis yoktu. Belki de bir kavga çıktı. Travis'i öldürüp cesedi sakladılar. Diyenler bile oldu. 6 orman işçisi en yakın arkadaşlarının esrarengiz biçimde ortadan kaybolmasının şoku içindeydi. Bir de kendilerini cinayet şüphesiyle karşı karşıya buldular. Sonraki günlerde yerel polis, gönüllüler ve hatta komşu kasabalardan insanlar ormanda geniş çaplı aramalar yaptı. Helikopterler havalandı. İz takip köpekleri getirildi. Travis Walton adı her yerde konuşulur olmuştu. 5 gün boyunca tüm bölge adeta seferberlik halindeydi. Fakat genç adamdan hiçbir iz yoktu. Sanki yer yarılmış, Travis içine girmişti. Bu süreçte Travis'in annesi ve yakınları endişe içinde beklerken yetkililer arkadaşlarını sorguya çekmeye devam etti. Hikayelerinde bir tutarsızlık yakalamaya çalıştılar. Ancak 6 tanığın da anlattıkları aynıydı. Travis gözlerinin önünde uçan daire tarafından vurulmuş ve ardından ortadan kaybolmuştu. Polis, gerçek ne olursa olsun bu olayın bir suç vakası olabileceğini göz ardı etmedi. Bunun üzerine 11 Kasım 1975'te Travis hala bulunamamışken, ekipteki 6 şahidin yalan söyleyip söylemediğini anlamak için yalan makinesi testleri yapıldı. Arizona Kamu Güvenliği Departmanı'ndan deneyimli bir poligraf uzmanı getirildi. Her birini tek tek sorgulamak için teste tabi tuttu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. 5 kişi testi geçti. Hiçbirinin Travis'e zarar verme konusunda yalan söylemediği anlaşıldı. 6. kişi olan Alan'ın sonucu ise kesinleşmedi. Çünkü sınav sırasında işbirliği yapmadığı belirtildi. Uzman Dalis'in cihazlarının ölçümlerini kasıtlı bozmak istercesine davrandığı not edilmişti. Yine de 5 kişinin tutarlı biçimde Biz Travis'i öldürmedik, onu UFO aldı demesi, bu ifadeyi yalan makinesinin doğru kabul etmesi polisi epey düşündürdü. Bu yalan makinesini kullanan görevlinin dediği gibi 5 kişinin aynı hikayeyi uydurup yalan makinesini aynı şekilde geçmesi bu pek mümkün görünmüyor. olay artık yerel basının da ilgisini çekmeye başlamıştı. Küçük Snowflake kasabasında dedikodular uçuşuyordu. Uzaylılar adam kaçırdı diyorlar. Kimi buna inanıyor, kimi ise Travis'in arkadaşlarının üstü kapalı bir suça ortak olduklarını düşünüyordu. Herkesin aklında soru şuydu: Travis Walton neredeydi? Kayıp Travis Walton'dan tam 5 gün boyunca haber alınamadı. Ta ki 10 Kasım 1975 gecesine kadar. Snowflake yakınındaki Heber kasabasında 10 Kasım'ı 11 Kasım'a bağlayan gece yarısı Walton ailesinin telefonları acı acı çaldı. Telefona Travis'in kız kardeşi Grant Neff cevap verdi. Karşıdan nefes nefese, panikle karışık bir ses. Ben... Travis... Beni buradan alın. Grant önce bunun berbat bir şaka olduğunu sandı ve tersledi. Fakat telefondaki kişinin Hebera'daki benzin istasyonundayım. Lütfen çabuk olun. demesiyle irkildi. Ses gerçekten Travis'e aitti. Aile üyeleri apar topar arabaya atlayıp verilen adrese doğru yola çıktı. Heber Exxon benzin istasyonunun yakınındaki telefon kulübesine geldiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şok oldular. Travis kulübenin içinde yere çökmüş vaziyetteydi.
Kafası karışmış, bedeni bitkin görünüyordu. Günlerdir tıraş olmamış, sakalı uzamıştı. Kirli elbiselerinin içinde zayıflamış, perişan bir hali vardı. Abisi Duen ve Grant, Travis'i araçlarına aldılar. O an aile bireyleri hem sevinç hem de ürperti içindeydi. Kayıp genç sağ bulunduğu için mutluydular. Ama Travis'in hali hiç de normal değildi. Arabada Snowflake'e doğru ilerlerken Travis hıçkırıklar içerisinde başından geçenleri anlatmaya çalıştı. Onlar beni geri getirdiler. Diyordu sadece. Gözleri dalgın ve sesi titriyordu. Duen sakinleştirmeye çalışarak Tamam, artık güvendesin. Sana zarar verdiler mi? diye sordu. Travis Bilmiyorum. Ama o gözler, o kocaman gözler aklımdan çıkmıyor. diye inledi. Travis Walton hastaneye götürüldü ve muayene edildi. Vücudunda 5 günlük açlık ve susuzluk belirtileri dışında ciddi bir yara bere tespit edilmedi. Bu durum ormanda 5 gün hayatta nasıl kaldı sorusunu daha da esrarengiz bir hale getiriyordu. Travis ise biraz sakinleştikten sonra doktorlara ve ailesine inanılmaz bir hikaye anlatmaya başladı. Ona göre o gece ormanda bayıldıktan sonra sadece birkaç saat geçmiş gibiydi. Halbuki aradan günler geçmişti. Peki bu 5 gün boyunca Travis'e ne olmuştu? İşte Travis'in kendi anlattıkları. Travis ışın çarptığı anda bilincini yitirdi. Sonrasında kendine geldiğinde yoğun bir ağrı hissediyordu. Gözlerini açtığında ilk başta bulanık bir ışık ve beyaz bir tavan gördü. İçinde bulunduğu ortam çok sıcak ve nemliydi. Hava ağır kokuyordu. İlk düşüncesi bir hastanede olduğu yönündeydi. Belki de ekip arkadaşları onu yaralı halde bulup hastaneye yetiştirmişlerdi diye düşündü. Göğsünde soğuk, metalik bir alet hissediyordu. Sanki tıbbi bir cihaz bağlanmış gibiydi. Güçlükle kafasını eğip baktığında göğsüne doğru kıvrılmış garip bir cihaz gördü. Bedenini saran kablosuz bir aparattı bu. Gözleri hala tam net görmüyordu. Karşısında hareket eden birkaç silüet geçti. Ameliyathane gibi bir yerdeyim. Çevremde maskeli doktorlar var diye düşünmeye başladı. Ancak gözlerindeki bulanıklık gidip görüntü netleştiğinde Travis dehşetle irkildi. Doktor sandığı varlıkların yüzü insan değildi. Hemen yanında ona bakan yaratık, iri, kocaman gözleri sahip tuhaf bir varlıktı. Travis paniğe kapılarak doğrulmaya çalıştı. Etrafında 3 tane küçük boylu, gri tenli, saçsız yaratık vardı. Boyları 1,5 metre civarındaydı. Vücutları incecik ve narin görünüyordu. Başları orantısız şekilde büyük, gözleri kahverengi ve kocamandı. İnsana ait olmaktan çok uzaktı bu bakışlar. İncecik dudakları ve küçücük bir burunları vardı. Kulakları ise neredeyse yok denecek kadar küçük çıkıntılardan ibaretti. Üzerinde tek parça turuncuya çalan kahverengi tulum benzeri kıyafetler vardı. Hiç dikiş ya da fermuar izi görünmüyordu. Travis dehşet içinde çığlık atarak yataktan kalkmaya çalıştı. Can havliyle kolunu savurdu. Yanındaki varlıklardan birine çarptı. Görünüşe göre yaratıklar fiziksel olarak çok güçlü değildi. Çarptığı iki figür hafifçe sendeleyip geriledi. Travis'in zihninde tek bir şey vardı. Buradan kaçmam lazım. Güçsüz bacaklarıyla sendeleyerek ayağa kalktı. Duvara yaslanarak dengesini sağlamaya çalıştı. Etrafta kendini savunacak bir şeyler aradı ve tezgah gibi bir yerin üzerinde ince saydam bir tüp fark etti. Bu cam benzeri silindirik aleti eline aldı ve yaratıklara doğru savurmaya başladı. Nefes nefeseydi. "Uzak durun benden" diye bağırarak elindeki tüple onlara vurmaya çalıştı. Varlıklar insanüstü bir sükunetle, belki de şaşkınlıkla onu izledi. Hiç ses çıkarmıyorlardı. Travis onların tek bir kelime bile etmediğini, birbiriyle konuşmadıklarını sonradan fark edecekti. Yaratıklar bir an duraksadı. Ardından aniden geri çekilip odadan dışarı doğru hızla uzaklaştılar. Travis elinde silah niyetini tuttuğu tüple kala kaldı. Küçük gri varlıklar açık kapıdan dışarı çıkıp gözden kaybolmuştu. Odada şimdi Travis yapayalnızdı. Kalbi göğsünden çıkacak gibi atarken neler olduğunu anlamaya çalıştı. Bu küçük yaratıklar da neydi? Neredeyim ben?
Etrafına bakınca buranın bir laboratuvarı andırdığını gördü. Duvar kenarında garip cihazlar, aletler duruyordu. Ancak hiçbiri ona tanıdık gelmiyordu. Travis biraz sakinleşince odadan dışarı çıkmaya karar verdi. Dar ve kavisli bir koridora adım attı. Koridorun zemininden ve tavanından loş, belli belirsiz bir aydınlık yayılıyordu. Duvarlar pürüzsüzdü. Metalik bir yapısı vardı. Korku içinde sağa sola bakarak yürümeye başladı. Koşar adım ilerlerken sağ tarafta başka bir odanın açık kapısından geçti. İçeride ne olduğuna bakamadı bile. Tek istediği bu kısıtlı, boğucu yerden çıkış yolu bulmaktı. Koridor sürekli sağa doğru kıvrılıyordu. Bir süre sonra önüne başka bir açık kapı geldi. İçeriden kimse görünmüyordu. Merakla kafasını uzatıp baktığında oldukça geniş, kubbe tavanlı bir oda gördü. Odanın ortasında sırtı kapıya dönük büyük bir koltuk ve sandalye duruyordu. Yavaşça içeri doğru süzülen Travis, sandalyede biri olabileceği endişesiyle temkinli adımlarla yanından dolaştı. Sandalyenin boş olduğunu görünce rahatlayıp içeri girdi. Bu oda önce karanlık gibi görünse de Travis yaklaştıkça odanın duvarlarında yıldızları andıran küçük ışık noktaları belirmeye başladı. Sanki gece göğüne bakıyormuş gibi bir hisse kapıldı. Duvarlar adeta saydamlaşıp dış uzayı gösteriyordu. Bu bir çeşit kontrol odası olmalıydı. Ortadaki koltukta bazı düğmeler ve kollar fark etti. Bir an için aklından Bu gemiyi ben mi kullanıyorum acaba? diye düşündü. Sandalyenin yanına yaklaştığında duvardaki yıldız manzarasının değiştiğini gördü. Sanki oda sandalyeye yaklaştıkça etrafı göstermeye ayarlanmıştı. Sandalyenin kontrol panelinde renkli tuşlar, bir klavye kolu ve küçük bir ekran vardı. Ne yapacağından pek emin olamayarak yeşil tuşlardan birine bastı. Duvardaki yıldız desenleri hafifçe harekete geçti. Korkarak hemen elini geri çekti. Bilmediği bir aracı kurcalayıp yanlışlıkla kendine zarar verebileceği düşüncesiyle ürperdi. Tam o sırada arkasında hafif bir ses duydu. Travis hızla arkasını döndüğünde kapıda insan silüetine benzeyen bir figür gördü. Bu az önce karşılaştığı varlıklara hiç benzemiyordu. Yaklaşık 1.90 boylarında atletik yapılı bir adam kapıda duruyordu. Başında cam bir miğfer ya da kask vardı. Yüz hatları seçiliyordu. Neredeyse dünyalı bir insan gibi görünüyordu. Üzerinde mavi renkte vücuduna oturan tek parça bir giysi vardı. Kemer gibi siyah bir bandı dışında herhangi bir alet edevat taşımıyordu. Travis şaşkınlıkla karışık bir sevinç yaşadı. Belki de bu bir astronottu ya da ona yardım edecek biriydi. Hemen adama doğru koştu, nefes nefese. Ne olur bana yardım edin. Beni buradan çıkarın. O küçük yaratıklar. diye söylemeye başladı. Ancak karşısındaki adam tek kelime etmiyordu. Yüzünde sakinleştirici bir ifade vardı. Travis'in kolundan nazikçe tuttu ve onu koridora doğru yönlendirdi. Travis adeta bir çocuğu götürür gibi kolunu kavrayan bu esrarengiz adama itiraz etmedi. Belki de kurtuluyordu. Sessiz adam Travis'i dar koridordan sürüklercesine yürüttü ve bir kapının önünde durdular. Kapı kendi kendine açıldı. Sanki otomatikti. İçeri girdiklerinde Travis küçük bir odada buldu kendini. Bu bir geçiş odası gibiydi. İki kapı arasında bir bölme. Bir tür hava kilidi olabileceğini düşündü. Adam hala konuşmadan bekliyordu. Birkaç saniye içinde karşı duvarda açıldı ve Travis bir anda yoğun, parlak bir ışıkla karşılaştı. Travis derin bir nefes aldı. Farkında olmadan az önce bulunduğu yerin nedenli boğucu olduğunu anladı. Dışarı adım attığında ilk başta gerçekten açık havaya çıktığını sandı. Ancak gözleri alışınca bunun devasa bir hangar benzeri yapı olduğunu gördü. Kendisini gemiden dışarı çıkaran adamla birlikte büyük bir salonun kenarındaydılar. Şimdi arkasını dönüp baktığında demin içinde bulunduğu küçük uçan dairenin orada durduğunu fark etti. Ancak bu uzay aracının etrafı duvarlarla çevriliydi. Açık havada değillerdi. Salonun içinde farklı boyutlarda iki yuvarlak uzay aracı daha duruyordu. Burası muhtemelen bir ana gemi ya da üssün parçasıydı. Tavan ve duvarlar kısmen ışık panelleri, kısmen metal levhalarla kaplıydı. Koca salonun bir çeyreği silindir şeklinde kemerliydi. Travis'in ise aklı karmakarışıktı. Demek ki kendisini kaçıran küçük UFO daha büyük bir geminin ya da üssün içine girmişti.
Mavi giyimli rehber adam onu salon boyunca ilerleterek başka bir odaya götürdü. Burada Travis'i bekleyen bir sürpriz vardı. İçeride 2 erkek, bir kadın daha bulunuyordu ve hepsi de tamamen insan görünümlüydü. Bu kişiler kask takmıyordu. Sıradan insanlar gibi görünüyorlardı. Ama bir tuhaflık vardı. İnanılmaz derecede sakin ve ifadesizlerdi. Hiç konuşmadan Travis'i nazikçe bir sedyeye oturttular. Travis yine sorular sormaya başladı. Siz kimsiniz? Burası neresi? Eve dönebilecek miyim? Ama hiçbir cevap alamıyordu. Kadın bir an Travis'in gözlerine bakıp hafifçe gülümsedi. Ardından elinde beliren saydam bir maskeyi Travis'in yüzüne doğru getirdi. Bu, oksijen maskesine benzer bir aletti. Ama herhangi bir kablo ya da tüp yoktu. Travis refleksle maskeye itmek için elini kaldırdı. Ancak çok geçti. Maskeden çıkan kokusuz bir gaz ya da etkiyle başı dönmeye başladı. Gözleri karardı. Bilinci hızla bulanıklaştı. Son hatırladığı şey maskeye yüzüne bastıran kadının görüntüsüydü. Sonra her yer zifiri karanlığa gömüldü. Travis gözlerini tekrar açtığında kendini yerde buldu. Soğuk, asfalt bir yol kenarında, gece göğünün altında yatıyordu. Üstü başı hala ormandaki iş kıyafetleriydi. Hava soğuktu ve temizdi. Nefes aldığında ciğerlerine dolan serinliği hissetti. Başını kaldırır kaldırmaz birkaç metre ötede havada asılı duran bir cisim gördü. Bu cisim silindirik, gümüşü bir disk. Etrafında ışıklar vardı. Gözlerini ovuşturup tekrar baktı. Evet, bu kesinlikle bir uçan daireydi. Fakat daha büyük boyuttaydı. Çapı yaklaşık 15-20 metre olmalıydı. Sanki kendisini getiren ana gemiydi bu. Travis yerden güç bela doğrulurken disk hiçbir ses çıkarmadan yavaşça yükselmeye başladı. Ardından aniden müthiş bir hızla dikine gökyüzüne doğru fırladı ve gözden kayboldu. Arkasında hafif bir esinti ve ağaç yapraklarının hışırtısından başka bir şey kalmamıştı. Travis şaşkınlık içinde kala kaldı. Nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Çevresine baktığında asfalt bir yol kenarında ağaçlar ve ileride ufak bir kasaba ışığı gördü. Burası tanıdık geliyordu. Haber kasabasının girişindeki otoyoldaydı. Nihayet özgürdü. Ama zihni 5 gün mü yoksa birkaç saat mi geçirdiğini kestiremeyecek kadar allak bullaktı. Travis Walton'un başından geçen bu akıl almaz olay kısa sürede ulusal çapta ilgi gördü. Travis'in kaçırılıp geri getirilmesiyle birlikte daha önce cinayet şüphelileri gibi görülen arkadaşlara aklandı. Onların anlattıkları doğru çıkmıştı. Travis bir süre dinlenip toparlandıktan sonra gazetecilere, araştırmacılara ve yetkililere ayrıntılı öyküsünü anlattı. Onun iddiası şuydu: gerçekten de UFO tarafından kaçırılmış ve 5 gün boyunca bilinmeyen bir yerde tutulmuştu. Bu sırada uzaylı varlıklarla karşılaşmış, onlardan kurtulmaya çalışmış ve sonunda bayıltılarak dünyaya yakın bir yere bırakılmıştı. Travis Walton 1978'de Walton Deneyimi adında bir kitap yazarak yaşadıklarını detaylı biçimde kaleme aldı. Peki herkes Travis Walton'a inandı mı? Tabii ki hayır. O günden beri pek çok şüpheci ve araştırmacı bu olayı açıklığa kavuşturmaya çalıştı. Kimi bunun önceden kurgulanmış bir düzenbazlık olduğunu öne sürdü. Travis Walton yıllar içerisinde defalarca yalan makinesi testlerine girdi. Bazılarında ise belirsiz çıktığını not etmek gerek. Yıllar geçtikçe Travis Walton olayı UFO literatürünün en meşhur ve en çok tartışılan vakalarından biri haline geldi. Travis Walton olayı bugün bile gizemini koruyor. Kimileri için bu dünya dışı varlıkların ziyaretlerinin en güçlü kanıtlarından biri. Kimilerine göre ise insanın hayal gücünün ve aldatmacasının bir ürünü. Bilim insanları ve araştırmacılar kesin bir sonuca varabilmiş değiller. Ancak bir gerçek var ki bu hikaye her anlatıldığında her dinleyenin aklında aynı ürpertici soru beliriyor. Böyle bir şey benim başıma gelse ne yapardım? Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.